Bu sürdürülebilirlik meselesi ve bu konuda senin kararlı bir şekilde eskilerin deyimiyle vites artırarak ilerlemen beni çok etkiliyor. Gerçekten. Neden? Çünkü bir yandan şöyle düşünüyorum. Herhalde sen de aynı yerdesin. İşte aman Wuhan'da şu oldu, dünya bunu dedi falan filan. Hayır, bir günde olmadı. Evet. Hayır, yıllardır dünya bunu söylüyor. Farklı farklı yerlerden söylüyor. Ozondan söyledi, küresel Doğru. iklim değişikliğinden söyledi. Orman yangınlarından Kirlilikten söyledi, orman yangınlarından söyledi, buzullardan söyledi, türlerin yok olma söyledi de söyledi. Sen de bunların yakın tanığısın ve bence sen zaten bir süredir buraya doğru bir hazırlık gitmişim, içindesin. evet. Hem gezilerinde Evet. hem de mental olarak. Evet. Bu konu bizim önümüzdeki yıllardaki bu konu ne? Buna genel adıyla küresel iklim değişikliği diyeyim. Bu konu bizim ileriki yıllardaki tek konumuz olmak durumunda diye düşünüyorum ve senin yorumunu merak ediyorum. İklim değişikliği diyorduk, artık iklim krizi diyoruz çünkü değişti. Hani beklediğimiz bir şey değil, şu anda içinde yaşadığımız bir şey. Biz hem içinde yaşayan hem de bunun sonuçlarını gören ve bunun oluşmasına sebep olan nesiliz. Yani bu sürecin içinde biz varız. Hatta küresel ısınmaydı. Küresel iklim değişikliği Evet. oldu. Küresel iklim Şu anda krizi oldu. evet, şu Artık anda krizdeyiz krizdeyiz. çünkü öyle Artık ısınma, krizdeyiz. değişiklik falan değil. Yok. Kriz. Kriz. Ve ben bir beslenmeci olarak niye buna ekstra hassasiyet gösteriyorum? Çünkü ağzımızdan giren her bir lokma, içtiğin her bir yudum içecek, gelecek nesillerin yiyeceklerini ellerinden almak ya da onların kaynaklarını tüketmek anlamına geliyor. Yani sen çocuğunun yemeğini yiyorsun. Hemen bıraktım çayı dikkat edersen. Tamam yani onu bir yudum çay içeyim demiştim. Boğazına Tamam, dizdim. boğazıma dizildi. Ama şaka bir yana bir yandan da şöyle bir şey var. Biliyorsun her sene dünya kaynaklarını yaklaşık Haziran ayında falan tüketmiş Limit oluyor. aşım günü. Bir sonraki yıllardan Borçlanıyor. yemeye başlıyoruz. İlk defa 2020'de Evet. pandemi Geriledi. nedeniyle birazcık durunca bir ay 10 gün Geriledi. kadar o da yani karımız o kadar Evet. geriledi. Bu bile bize çok şey anlatıyor. Ya anlatmaz Bak mı? biraz durunca diyor ben sana Evet, veriyorum yine. Doğa kendine geliyor. İşte, Ben sana veriyorum diyor. çünkü aslında doğa kin gütmüyor. Doğa intikam alıyor diyor ya bazı söyle. Hayır, doğa intikam falan almıyor. Doğanın kendisi biziz zaten. Hani biz ve doğa değil. Biz doğanın içindeki o canlılardan bir tanesiyiz. Diğer canlılar gibi. O ekosistemi bozduğumuzda kendi ekosistemimizi bozuyoruz. Böyle biz ve onlar gibi bir şey yok. Ayrıca da doğa intikam almıyor. Doğa dengeye gelmeye çalışıyor. Bizim ona yardım etmemiz lazım. Ama öyle bir şey ki işte içtiğin, yediğin dedim var ya, giyindiğin dahil olmak üzere ya da buraya gelirken kullandığın otoyol dahil olmak üzere. Şimdi evet gayet diyoruz ki oh yaşasın, pırıl pırıl yollar var, işte biniyorsun geliyorsun, asfalt şahane. Ama sonra yağmur yağıyor, o asfalt ne yapıyor? Suyu toprağa gitmesine engel oluyor ya da kanalizasyonla o asfaltta biriken sular kanalizasyona gittiğinde petrol türevi bir sürü zehirli maddeyi de sen o gıcır gıcır yollarda giderken sonra ne oluyor? O işte buharlaşıyor ve sonunu solumaya başlıyorsun. O zaman ne yapalım? Asfalt yerine mesela beton bir derece daha doğal bir malzeme. Yine alta su geçmiyor ama hiç değilse dışarıya zararlı bir şey yaymıyor. Ya da köy yolları. Bırakalım köyler köy gibi kalsın. Eğer biz oraları şehirleştirmeye başlarsak şu anda dünyanın yarısı şehirlerde yaşıyor. 2050'ye geldiğimizde bu %70'e yaklaşıyor. Herkes şehirde yaşarsa biz nasıl besleneceğiz Ekta? 2050'yi bile görmeden galiba dünya nüfusunun %70'i şehir, hatta mega şehir diye tanımlanan şehirlerde yaşayacak. Çünkü şehir kavramı da artık muğlak bir kavram. Çünkü insanın gittiği her yer bir böyle şey makinası gibi, tüketim makinası gibi gittiği her yeri yıkıyor, yakıyor. Şimdi balıkçılıkla ilgili mesela çok endişe var. Geleneksel balıkçılık bitiyor, olta balıkçılığı bitiyor. Çünkü ay burası ne güzel sahil kasabası dediğin yere hemen insanlar geliyor, orayı modernize ediyorlar. Orada yaşayan halk orayı terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü şehirleşme başladığı zaman fiyatlar artıyor. Orada eskisi gibi geçinemiyor. Bu noktada da yine sorumluluk kimin oluyor? Biz kendi kendimize zarar vermiş oluyoruz. Ya sevgili Dilara, ben özellikle bu işte Covid-19 salgınının ülkemizdeki ilk 1-2 ayında, yani bu da Nisan-Mayıs 2020'ye tekabül ediyor. Birazcık umutlandım. Akıllanacağız yahu. Evet.
Bu ders olsun. Elbette, yani şimdi bu sohbeti biz sonuçta bir havalimanında yapıyoruz. Igapes Lounge'da yapıyoruz. Örneğin uçuşlardan bahsediyoruz. Elbette uçacağız. Ama bunları dengeleyeceğiz, bunları programlayacağız, bir takvim içinde çalışacağız. Bunlarla ilgili çalışmalarımızda zihnimizi kullanacağız. Hoyrat olmayacağız. Şimdi ilk 1-2 ay hepimiz mutlu olduk. Sonra Çin'den veriler geldi. Tek kullanımlık plastiklerin eskiye göre çok daha fazla kullanıldığı yönünde. Sonra o bütün dünyaya, Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayıldı. Kullandığımız o işte ıslak mendiller, dezenfektan maddeler, maskelerin bir kısmı, bunların içerisindeki mikroplastiklerin tekrar dünyamıza zarar verdiği gerçeği ortaya çıktı. Bir de su kullanımında çok büyük artış oldu. Su. Su kullanalım, tamam kullanalım ama kullandığımız suyu bir şekilde dönüştürmek zorundayız. Güzel haber, belediyelerin bazıları yağmur suyu hasadına geçeceğini açıkladı. O gelen yağmur suyunu biz depolayıp bir şekilde kullanabiliriz. Ya da elimizi yıkadığımız suyu daha sonra işte bahçe temizliğinde ya da çiçek sulamada kullanabiliriz. Musluğu daha az açabiliriz. Duşta açtığımız 2 dakikada akan o 25 litre suyu biriktirip tuvalete dökebiliriz. Bunlar hep pratiğimiz haline gelmesi lazım. Tabii ki yine elimizi yıkayalım ama elimizi yıkarken en azından şu dirsekle musluğumuzu kapatalım. Bu bana çok bir yandan da böyle trajikomik gelir. Örneğin bizi şu anda izleyen ebeveyn varsa ebeveynlerin hepsi çoluk çocuğa aman işte musluğu kapat, dişini fırçalarken fazla su tüketme, onu öyle yapma, ışık, harika bilgiler Evet. verir değil mi? Işığı tasarruflu kullan, suyu tasarruflu kullan. Tabağında mesela biz Bırakma. öyle tabağında yemek bırakma, bu çok güzel bir şeydir. Yani bugün dünyanın en büyük sorunlarından biri gıda israfı, geliriz o Doğru. konuya da. Ya tamam bunu söyleriz de biz niye yapmayız? Herhalde bu böyle 10 yaşına kadar çocuğa söylenecek bir bilgi olarak görülüyor. Romantik bir şey. Yani tabağında bırakma, 12 yaşında yavaş yavaş bırak. 18'inden sonra salla gitsin yani. Bu akıl alır gibi değil. Bu bir delilik. Şimdi sen dedin ya akşamdan sabaha bu olmadı. İşte bunların sonucunda zaten bunlar Tabii canım. oldu. Dediğin gibi gıda israfı büyük problem. Saniyeler içinde çocuklar açlıktan ölüyor ve bir o kadar da gıda israfı var. 1,3 milyar ton gıda israf oluyor. Fazla kilolu ve obez birey sayısı giderek artıyor. Yani ortada bir kaynak var. O kaynağı bazıları aşırı kullanıyor. Diğerleri ne o kaynak ulaşamadığı için onlar da açlık ve yetersiz beslenmeden hayatlarını devam ettiremiyor. Senin Gıda ve Tarım Örgütü ile yaptığın çalışma, Sıfır Atık Doğru. projesi bununla ilintili bir Doğru. proje değil mi? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile biz ilk önce Zero Hunger, 2 numaralı hedef açlığa sonla başladık. Sıfır atık, sıfır açlık güzel bir projeydi. Ama sonrasında o yine böyle küresel boyutta gıdanı koru kampanyasına dönüştü. Save Food kampanyasına. Şimdi Tarım Bakanlığı da buna destek verdi. FAO ve Tarım Bakanlığı beraber çalışıyor. Tabii karar vericilerin bu işe el atmış olması çok daha hızlı sonuç almaya sebep oluyor. Şu anda pandemi sebebiyle pek çok işte restoran, otel, o HoReCa sistemleri kapalı olsa da bunlar tekrar eski haline döndüğü zaman çok güzel yeni uygulamalar olacak. En büyük kayıplar biliyorsun otellerde, restoranlarda, açık büfelerde. Hane halkı tabii ki dikkat etmeli ama toplu üretimde biz gıda israfıyla mücadele edebilirsek iklim krizini de yönetmekte iyi bir yere geleceğiz. Çünkü toplam sera gazının %8'inden israf olan gıda sorumlu. Temiz su kaynaklarımızın %25'i yine bu israf olan gıda ile ilgili. Çok büyük rakam değil mi %25? Çok büyük yani. O ne biliyor musun? Şu sıyırdığımız tabak ya. Evet. Hani o sıyırdığımız tabak var ya, yani bir yandan da bizim elimizde. Yapma. Elimizden yaptığımız bir şey. Şimdi burada markalardan da beklentimiz olmalı. Şimdi biz Igapes Lounge'dayız. Burada tabii ki pandemi nedeniyle bütün gıdalar paketlenmiş ve eser miktarda gramajla paketlenmiş. Yani tüketilecek kadar gramajla ve dönüştürülebilir plastikle paketlenmiş durumda. Mikroplastik kullanılmamaya özen gösteriliyor. Biz bunu beklemeliyiz mesela bütün markalardan. Sorgulamalıyız. Ya da burada işte gıdalar daha sonra tabii ki burada da atık çıkıyordur. Ayrıştırılıyor.
şahane. Şahane, beklemeliyiz, sorgulamalıyız. Yani biz de düşünmeliyiz herhangi bir yere gittiğimizde bir marka ile ilişki kuracağımızdan. Burada bir gıda örneği verdim. Bu örnekler çoğaltılabilir ama şunu demeliyiz. Ne yapıyorsun sen? Evet, ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Kendin için ne yapıyorsun? Gezegen için ne yapıyorsun? Benim çocuklarımın geleceği için ne yapıyorsun? Bunu sorgulamalıyız. Bizler sorguladıkça firmalar çünkü o sorumlulukta daha iyi uygulamalara geçiyorlar. Eminim şunu da yapıyorlar. Çünkü kontrollü bir şekilde ertesi güne kaç tane aşağı yukarı yolcunun havaalanına gireceği belli. Değil Tabii. mi? Ona göre stoklu çalışıyorlar. Minimum atıkla çalışıyorlar. İhtiyaçlarından fazla üretmemeye çalışıyorlar. Bu da büyük sorun. Ya da kalan ürünü başka şekilde değerlendirmek de mümkün. İşte hayvan barınakları var, gıda bankacılığı ülkemizde çok yeni ama gıda bankacılığı sistemine ben çok güveniyorum. Alışveriş yaptığımız marketler, orada son kullanma tarihi yaklaşan ürünler. Mesela gıda okuryazarlığı konusunda çok büyük eksiğimiz var. Tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi arasındaki fark bilinmediği için tüketicinin %62'si bunun arasındaki farkı bilmiyor ve bu da yine gıda israfını tetikliyor. Bence orada da regülasyonda bir değişiklik yapılmalı. Yani bu tavsiye edilen tüketimle son tüketim karışıyor. tarihi karışımı insanların zihninden silinmeli ama o beni aşan bir konu. Ama bence orada da bir regülasyon düzenlemesi yapılmalı. Belki renk kodu olabilir ya da üstüne daha büyük yazılabilir. Daha bariz değil mi? insanları Göstermeli. zorlamamalı. Çünkü o kadar bir deryada boğuluyoruz ki yani Ocak 21'e kadar okey ama Şubat'ta mı ne yapacağız Gözlüğümü yani? takacağım. Etiketler öyle şeyler ki alışveriş yaptığında okuyamıyorsun. Büyüteç falan gerekiyor. Tabii. O regülasyon. Tabii bir de şey var. Bununki kapağındadır. Kapağına gidiyorsun altını çevir diyor. Altına bakıyorsun o düzeltilmeli. Hep şunu söylüyorum. Biz insanları beslemeliyiz. Açgözlülüğü ya da görgüsüzlüğü değil. Görgüsüzlük beslenebilir bir şey. O coşturursun, yanar dönerler, oradan bitmez. bilmem neler, buzdan heykeller, altından sular akıyor. Oh coştum. İnsanları besleyelim, çok güzel doysun karınları, sağlıklı, sıhhatli, güzel, arzularına göre ama görgüsüzlüğü beslemeyelim. Ya biraz Güzel seyahatlerden dedin. bahsedelim çünkü bu konuya bir girdik mi saatler Çok sürer. özledim, çok Evet, özledim. özledin değil mi? Her gelen öyle diyor değil mi? Evet. Hatta bunu biz ekiple de konuşuyoruz. Biz şimdi tabii ki bu süreç nedeniyle hep özledim bölümleri yaptık. Bu süreç bir bitsin de artık uçuyorum bölümleri yapalım. evet, yani çok şahane. şunu çok isterim. Biz bugün burada konuşurken senin gözünün saatte Değil mi? olmasını çok isterdim. Yani Evet, Yekta'cığım kalkacak. toparla benim uçağım kalkmak üzere gideceğim falan Tamam. demeni çok isterdim. Lütfen O da bunu olacak. yapalım. Lütfen bunu yapalım. İnşallah. En unutamadığın seyahatlerin hangileri? En son yaptığım seyahatim 1,5 yıl oldu. 2019 Ağustos'ta Kilimanjaro zirve tırmanışı yaptık. Ben niye güldüm hemen? Senin çünkü o storylerini ve Ağlamaları. videolarını biliyorum. Çünkü oksijen kalmamış, nefes kalmamış. 5895 metreydi ve 9 gün boyunca suyumuz yoktu. Nehirden su içiyorduk. Elektriğimiz yoktu. Telefonlarımızı fotoğraf çekmek üzere şarj etmek için işte sırt çantamızda güneş paneli küçük bir şeyimiz vardı. Oradan kullanıyorduk. Her gün sırtımızda 20 kiloyla o yolu yapıyorduk. Sonra çadırımızı kuruyorduk. Yediğimiz yemekler sınırlıydı. Ve Tanzanya'da tek kullanımlık plastik yasak. Bak zor geçiniyorlar. Gelir seviyeleri bize göre oldukça düşük. Ve tek kullanımlık plastiği bizden önce yasaklamışlar. Bu beni o kadar etkiledi ki. Çünkü bir milli parkta buluştuk. Yukarıya çıkabilmen için bütün izinlerinin tamam olması gerekiyor. Ve çantalarımızı aradılar. Plastik var mı diye. Çünkü yukarıya o plastiği çıkarmaman için. Koruyor. Kendi milli varlığını koruyor. Kendi doğal parkını Ayrıca koruyor. da dünyanın varlığı Bunu da o. koruyor. Bunun da farkında. Önce Kilimanjaro kendinden yani. başlamış. Evet. Dolayısıyla o hazırlık süreci bana çok şey öğretti. Bir, fiziksel zorluk vardı. Psikolojik zorluk vardı. Çünkü son gün 16 saat hiç uyumadan yüksek irtifada oksijen azlığına ve eksi 12-15 derece soğukta ben bir Çukurova kızıyım. Hayatımın en soğuk ve en uzun günüydü. Oradaki psikolojik şey zordu. O Baskı. yüzden de baskı vardı ve ben gözyaşlarımı tutamadım. Ve yapamayacağım zannettim. Orada biliyorsun Baha eşimle birlikte yaptık o tırmanışı. Onun bana son motivasyonu çok önemliydi.
Oturttu beni, tuttu ellerimi ama orada ben o kadar ağladım ki yapacağız, sen güçlü kadınsın, sana güveniyorum. Ve yaptık ve biliyor musun ben Baha'dan önce bitirdim. Baha son 100 metrede bu defa o kaldı. O videonuz, o moral videonuz Hollywood filmi finali gibi. Yapacaksın. Ağlıyorsun sen falan, muhteşem. Son 100 metrede Baha ben yapamıyorum dedi. Son 100 metre. Son 100 metre görüyorsun şurası ama oksijen o kadar azaldı ki ciğerlerim ağrıyor dedi. Yani Yekta adını atamıyoruz. Yani tek yapman gereken hep yaptığın şey bir ayağını öne getireceksin, öbürünü kaldıracaksın Muhteşem. ve yapamıyorsun. Muhteşem Nasıl deme nedeni, unutayım? muhteşem deme nedenim, bunu da söyleyeyim, böyle biraz öne doğru geldim, bir sır gibi. Çünkü ben bu Kilimanjaro hikayesini hep Baha'dan, Evet, dinledin. sevgili Baha'dan dinledim. Oysa hikayeyi senden dinleyince görüyoruz ki o son 100 metreyi yürüyememiş. Evet. Ve bunu anlatmıyor. Bu kısmı hiç anlatılmamıştı. Bu da kayıtlara geçsin, bir Şimdi ilktir. Baha'nın yokluğunda daha Evet, bu fazla da kayıtlara konuşmayayım geçsin. ben burada. Muhteşem. Ama o bizim için unutulmazdı. Kendi kendimize yalnızdık, yapayalnızdık. Tabii ki etrafımızda rehberler vardı ama o kadar saat tek başına yürümek kolay değildi. Basittik, mecburduk çünkü. Yani bir hafta üst üste aynı çorabı giyiyorsun. Kıyafetler hep aynı. Suyunu kontrollü kullanmak zorundasın. Sonra pandemi çıktı, oldu ve biz dedik ki ya biz sanki bunun provasını yapmışız. Bir başımıza evde işte biliyorsun bir ara hani her şey kapandığında insanlar eve stok yaptılar. Hayır, biz stok yapmadık. Çünkü az şeyle de doyabileceğini, planlı yaparsan her şeyin sana yetebileceğinin provası gibi olmuş bu bizim için. Baktığında pek çok seyahatimiz bugünün provası gibiymiş. Şimdi anlıyorum. Galapagos, Galapagos, Amazonlar, Amazon, Grönland. Grönland. Ya Grönland'a gittiğimde ben bu kadar iklim kriziyle ilgili çalışma yapmıyordum. Ama şimdi oradaki videoları izledikçe oturuyoruz, yani gemideyiz, her tarafımız buz ve birdenbire bir gök gürültüsü duyduğunu zannediyorsun. Ama o gök gürültüsü değil, buzul yıkılıyor, o ivmeyle ters dönüyor ve sonra balinalar çıkıyor, köpek balıkları çıkıyor. Çünkü bütün ekosistem ters yüz oluyor. Ve sonra onlar gözünün önünde böyle yuvalarından oluyorlar. Sonra başka bir yere gidiyorsun gemiyle. Bir uyanıyorsun, o bembeyaz şey, buzullar bu defa simsiyah olmuşlar. Çünkü oradaki ekosistemdeki değişiklik ve iklim krizinden dolayı o bölge doğasını yitirmiş. Ve şıp şıp eriyor. Şimdi bunları gördükçe, düşündükçe sanıyorum ben daha tutkulu bu işi anlatmaya başladım. Yani çok tutkulu anlatıyorsun, çok güzel çalışmalar yapıyorsun. Özellikle sürdürülebilirlik çalışmaların beni her zaman etkiliyor. Hem de kendi bilginle, biliminle, mesleğinle de bunu örtüştüren çalışmalar yapıyorsun. Bunlar çok etkiliyor ama her sohbetimizde ya da böyle arkadaşlarla da sohbet ederken ya gözümüzün önünde bir şey elimizden kayıp gidiyor ve biz onu tabaktaki bir artık gibi sıyırıyoruz hala göz göre göre. Akıl alır gibi değil. Buda'nın oğul öğretisiydi sanırım. Onu da Bhutan'daki seyahatimizde dinlemiştik. Hani az önce dediğim ya, geleceğimizden yiyoruz. O diyor ki kendi çocuğunun etini yiyorsun diyor. Yani çok çarpıcı. Biraz bunu sert söylemek Evet, sert lazım söylüyor. ki Uyandırsın diye. Çünkü Bhutan mutluluk endeksinde dünyanın en mutlu ülkesi. Biliyorsun hiçbir şekilde şey taşımıyorlar. Yani orada da biz kampta yine bir trekking yaptık ve bize ayı saldırdı. Ama hayvan öldürmek, yani insan öldürmeyi bırak, hayvanlara zarar vermek bile onların öğretisinde olmadığı için ayı geldi ve bize tek dedikleri sessiz ol ve bekle. Biz sessiz olduk, bekledik ve ayı gitti. Nereye kadar yaklaştı? Yani çadır şuradaydı ve yine benim tarafımdaydı. Baha yine orada Baha yine ama bu hikayeyi Baha tarafından dinledik Biraz. ve ayı geldi, ben çıktım konuştum ayıyla, arkadaşım yapma dedim filan, onun açısından öyle. Hani demek istediğim, orada da bu teslimiyeti sana veriyorlar ama sonra öyle bir şey söylüyor ki diyorsun ki evet ya, ben bir elmayı çöpe attığımda, o elmayı sonra tekrar ısırdığımda o en sevdiğimin etini ısırmak gibi düşünürsen
O bir elmanın 85 litre temiz su kaynağı götürdüğü havada kalıyor. Ama o ısırmak ya da onun hapsetmek, Uyandırmak, oksijensiz vurmak bırakmak, lazım. uyandırmak oluyor. Ben gördüm çünkü yukarıda oksijensizliğin ne demek olduğunu. Ve hepimiz o oksijensizlikle karşı karşıya kalabiliriz 10 yıllar sonra. Çünkü Amazon yanıyor, denizlerde plastik dolu. Herkes, bu tabii okulda öyle öğrendik. Hep orman, orman, orman. Orman şahane. Aldığımız 2 nefesten biri orman ama öbürü de denizin dibindeki okyanusta ki o ormanlardan geliyor. Harikasın. Peki uçuşlardan devam edelim. Bu konu çok güzel konu. Bu konuyla ilgili Çok konuşurum ben evet bu konuyla. bu konuyla ilgili ama yani bu konudan da, ay çok da sıkıcı konuştular. Şimdi dertli konuştular diye düşünmediğini kimsenin düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık şundan bahsediyoruz dostlar. 10 yıllar diyoruz. Öyle yaşadığımız zaman dilimi içinde yok olan bir dünyayı göreceğiz. Yok olan değil. Yok ettiğimiz bir dünyayı göreceğiz. Biz yapıyoruz. Başka kimse yok burada. Yok. Biz yapıyoruz. O ayı yapmıyor bunu. O ayı iyi bir ayı. Hiç uçak kaçırdın mı? Kaçırdım. Of. Bedeli ağır bir kaçırma mıydı? Bedeli ağırdı. Bir de aslında daha da ağır olabilirdi. New York'a gideceğiz ve benim 10 yıllık vizem var. Nasıl 10 yıllık vizem var ya, zaman ne kadar hızlı geçiyormuş Yekta. Benim vizem benim uçuşumun ertesi günü bitiyormuş Mersem. Ve ben bunu uçuşa bir hafta kala öğreniyorum. Konsolosluğa başvurduk, dediler ki bir haftada zaten böyle bir şey mümkün değil ama iyi haber. Amerika uçuşlarında son gün bile olsa seni içeriye Alıyorlar. alabilir. Ama tabii bu benim için çok heyecanlı bir şey yani ya almazlarsa. Ve düşün, cuma günü biz uçacağız, cumartesi benim vizem bitiyor. Ve biz cuma günü havaalanına geldik, gayet böyle keyifliyiz, kahvemizi içiyoruz. Gittik efendim kapıya, dediler ki çok sıra var. Ondan sonra siz birazcık bekleyin. Neyse biz dedik ki bekleyelim. Ya o nasıl bir kaşla göz arasında o kadar insanı içeriye almaktır? Kahveyi bıraktık. Bunu Arkayı biliyorum. döndük. Bunu ben de yaşadım. Bunu biliyorum. Ya kimse yok. Tamam, çok uzun kuyruk var. Gidip bir kahve içeyim. Bindiler O mi? kadar insan nerede? Çünkü bak otobüsün kapısı orada daha kapanmadı. Ne olur bizi. Yok almadılar. Abi kapandı dedi. Diyorum ki bak bizim valizleri çıkarman daha uzun sürer. Allah'ım delireceğim. Ya ertesi gün uçak ama ertesi gün son günü, vizemin son günü. Ne yaptık? O kadar da utanıyoruz ki yani. Çünkü bu çok olaylı bir seyahatti bizim için. Kimseye haber vermedik Baha'yla. Gittik şu Yeşilköy'de bir otelde kaldık. Olaylara bak. Evet. Biletimizi bir şekilde işte neyse farkını ödedik falan değiştirdik. Ertesi gün tekrar uçtuk. Ve dedik ki bak moral bozmak yok. Gideceğiz New York'a. Bizi almazlarsa bakacağız. Vizesiz neresi varsa macera olsun oraya gideceğiz. Çünkü ben çok ağladım. Ay. Benim suçum diye çok ağladım. Yine bir Hollywood filmi. Bahar yine bir tuttu Hollywood, seni. Bahar yine. Başaracaksın. Evet, Girebiliriz Adrian Amerika'ya falan. Çok iyi. Rocky ile Adrian. Evet, Rocky ile Adrian. Gittik tabii. Bakıyorlar kapıda. Baha'ya geç dediler. Baha dedi ki ben önce geleyim. Bana dedi ki gelin. Klasik hikaye, aldılar götürdüler bir odaya. Her şeyimiz işte baktılar cüzdanıma. Dedi ki vizenin son günü biliyorsun değil mi? Evet dedim biliyorum zaten uçakta kaçırdım filan. Tamam 15 günden uzun kalmayacaksan alacağım içeri dedi. Aldı. Harika Evet. çok iyi. Ama böyle de bir uçak kaçırmamın ekstra korkulu bir şeysi oldu. Korkunç rötarın var mı? Yani koridorlarda çanta üstünde ya da şeyde ne denir sandalyelerde uyuma rötarın yok. Yok. Bu arada hep son dakikaya binmişimdir ben uçağa. Ballıyımdır yani o konuda. Ama işte ötekinde kahve beni yaktı. O da Baha'nın yüzünden. Ben kahve içmem, ben çay içmem. Biz bu programı şöyle Baha için yaptığımızda anlamış olurum. Peki şey var mı? O benim başıma geldi. Valiz gelmemesi. Var ama o da yine Baha'ya. O da Ya peki bir şey diyeceğim. ya Baha'yı davet edelim. Baha'yı davet sonraki edebilir miyiz? Yayına almak istiyorum kendisini. Çok iyiymiş. O da şöyle, ay bu çok eğlenceli. Ne kadar süremiz var bilmiyorum. 8 sene önce bizim ilk seyahatimiz. Şimdi o böyle bir havalarda, ben bir havalardayım ve ilk seyahat hani insan ne bileyim Paris'e gider, oraya gider, buraya gider değil mi? Medeni bir yere git. Yok. Biz Peru, Machu Picchu. Çok güzel ama. Ama ne güzel Hayal yine seyahat. Ben Çok hiç güzel. görmedim, merak ettiğim için. Benim hayalimdir mesela. Ondan sonra o da valizine bütün işte demiş ki Dilara'yı akşam yemeğe götür. Machu Picchu'da nereye yemeğe götürüyorsun beni? Toz Öyle toprak filan. düşünüyor Öyle çocuk. düşünmüş çocuk.
Valizine bütün takımları koymuş. İşte inci gibi çoraplar dizilmiş, tişörtler dizilmiş, çamaşırlar dizilmiş filan. Ondan sonra gittik biz, şimdi orada bekliyoruz. Benim valiz geldi. Ha, pardon, onun valiz geldi, benimki yok. Ay dedim ya, görüyor musun içimden perişanlık, adamla ilk tatile gidiyorum, valizim yok, ben ne giyeceğim? Meğersem valizlere ters etiket yapıştırmışlar. Ya benim valizimmiş Seninki o geldi. gelen. İkisi de aynı Aynı valiz. valiz. Etiketler farklı. Oh, bana bir rahatlık geldi. Ama daha kötü. Adamın valizi Of, bana bir rahatlık geldi kısmı kötü. O ne yaparsa yapsın, ne bana yapar? ne diyorsun? Erkek sonuçta. Tabii ki. Neyse gittik, orada artık böyle bir pazar yeri bulduk. Oradan ona 2-3 tişört falan aldık. Valizi geldi, son gün geldi. Ay. Aynen, o valizi orada açtık. Zaten götürdüğümüz o kadar eşyadan utandık. O kadar gereksiz eşya almışız ki Ama yanımıza. o zamanlar daha Biz yenisiniz. 8 sene önce böyle bir şey yoktu. Orada ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz pek çok şeyi insanlara hediye ettik. Orada bıraktık ve boş valizlerle geri geldik. Harikasın. Sana bilmiyorsan özür dilerim, bilmiyorum. Atla Ne? bu soruyu diyebilirsin. Aşırı merak ettiğim o soruyu soracağım ve o da son soru. Haydi bakalım. Uçak ve domates suyu ikilemini bana anlatır mısın? Neden ben uçağa her bindiğimde domates suyu içmek için yanıp tutuşuyorum ya? Niye acaba? Ya sağlıklı bir şey içmek istiyorsun. Evet, ama onun bir şeyi var herhalde. Yani ya bir vitamin eksiğini, ya havaya çıkınca bir şey oluyorum, Yok, basınç bir şey Yeter'cim, yapıyor. içinde lykopen var yani, A vitamini. A vitamininde hani depresyonda herhangi bir şey yok. Omega 3'tür, daha böyle magnezyumdur strese iyi gelen. Bu belki şeydir ya. Bir güzel ünlülerden bir tanesi bir şey filmin içmiş, bir birinde yerde yine içmiştir. Hollywood'da domates Bir de suyu galiba başka bir içmiştir. yerde yok da yani. Ben Uçakta. bilmiyorum yani. Onu öğrenirsen bana söyle o zaman. Süpermiş. Peki sen seyahatlerinde öncesinde sonrasında özel bir diyet bir şey yapıyor musun? Bol su içiyorum. Bol su. Uzun uçuşlarda Tamam. ödem oluşmaması için. İşte o hani jet lag olmaması için. Tuz zaten çok fazla şey yapmıyorlar. Bol su ve yapabildiğim kadar da uçak içinde hareket yapmaya çalışıyorum. Bu arada tabii ki ben uzmanı değilim. Sadece bir tahminle soruyorum. Ama genel olarak bunu düşünebilirim. Havayolu şirketlerinin, özellikle de işte mesela Türk Hava Yolları bu konuda zaten artık hani ödüllü filan. Evet. Havayolu şirketlerinin uçuş menülerini ben gayet şey buluyorum. Kesinlikle son yıllarda Muhteşem buluyorum. Yani Katılır Türk mısın? kahvemden efendim işte karnıyarığıma kadar, ondan sonra her şey o kadar güzel porsiyonda, sıcak ve lezzetli geliyor ki. Ve galiba lezzetin haricinde sağlık dengesi de iyi. Yani Var. şu kadar sebze, bu kadar Evet. zeytinyağlı, bu kadar Türk mutfağı, yani her şeyde bir denge var gibi Beni geliyor. şaşırtıyorlar. Hatta bir sohbetimiz oldu, dedim ki biraz da bunlara bilgi notu ekleyelim. Çünkü çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bunu anlatın. Niye işte mercimek çorbası koyuyorsun? Senin için lif olsun diye düşündüm. İşte ne yapıyor? Glutensiz seçenekleri var, vejeteryan seçenekler var, vegan seçenekler var. Onları da daha çok anlatmak lazım. Artık hepimizin çünkü önceliği sağlık. ve Kesinlikle. bağışıklık. Bu galiba konu son dakikalarda bir domates suyu, bir o karnıyarık falan, bir uçasım ve uçakta da yiyesim geldi. Var, gelmiş. Sen ufak bir şey alacaksın, bir yudumlayacaksın. Uzun uçmak istiyoruz galiba. Kitabımızı seçeceğiz, filmimizi seçeceğiz. Dilerim o da olur. Ben şimdi kulaklığımız. sana şeyi göstereceğim. Buradaki bizim çünkü menümüz de çok iyi. Igapes Lounge'un menüsünü şöyle bir seninle Hadi test gel, edelim. Ona hadi. bakalım. Ondan sonra da artık uçaklar, yolculukları, onları konuşacağız. İnşallah, inşallah tez zamanda.